Selam, merhaba. İnsanlar gerçekten özgür olmaya hazır mı? Bunu ilk düşündüğümde toplu taşımaya yalnız binmeye hak kazandığım yaşlarımdaydım. Ben sizin dinlediğiniz oryantal müzikleri gerçekten duymak zorunda mıyım? Tabii o zamanlar sadece bu kadar düşünüp böyle varacağım yere, hadi hemen varacağım yere gideyim. Otobüs biraz daha hızlı hareket etsin motivasyonum vardı. Şu an aynı soru hakkında düşündüğümde özgürlük insanın kendi kararlarını sadece kendi isteklerine, kendi arzularına göre vermesi ve hayatını kendi isteklerine göre şekillendirebilmesi. Böyle bakınca diyorum ki evet yani özgürlük neden olmasın? Bir kere insanlar toplumun ona dayattığı kalıplardan kurtulup sadece kendini keşfetmeye odaklanabilirlerdi. Diğer bir taraftan bakıyorum, toplumun kadın ve erkek için biçmiş olduğu roller önemini yitirirdi. İnsanlar cinsel yönelimlerini, kendi kimliklerini tamamen kendi isteklerine göre damgalanma korkusu olmadan yaşayabilirlerdi. Bunları düşünmeye başladığımda biraz daha sorgulamaya devam ettim. Çünkü özgürlüğümüzün bu kadar sınırlandırılmış olması bana anlamsız gelmeye başladı. Madem toplumları bir kenara bırakalım, insanlar bireysel özgürlüklerine kavuşsunlar ve diledikleri gibi yaşayabilsinler diye. Ama burada bir şey olmalı. Neden hala daha özgürlüğümüz çok kısıtlı? Yoksa buna hazır mı değiliz acaba? Toplumun belirlediği o kurallar, o çerçeve olmasaydı insanlar gerçekten sağlıklı karar verebilirler miydi ki? Toplumun insanlar üzerindeki bu baskısının yerini ne alırdı? Bu sorunun cevabını düşündüğümde bireyin aslında karar almasında bilgi düzeyinin, duygusal olgunluğunun, ahlaki farkındalığının önemli olduğu kanısına vardım. Çünkü toplum baskısı olmadığı zaman insanlar kendi kararlarını kendileri vermeli, kendi kurallarını, kendi sınırları kendileri belirlemeliler ve bunun için de çok büyük bir öz farkındalık yani kendini tanıma ve kişinin kendisinin farkında olması gerekir. Peki aslında özgürlük olumlu sonuçlar doğurur mu yoksa bir kaosa mı neden olur? Aslına bakarsanız kulağa çok tatlı gelen özgürlük kavramı beraberinde insana kendi sorumluluklarını alabilmesine de gerektirir. Çoğumuzun yaşadığını tahmin ettiğim bir örnek vermek istiyorum bu konuyla alakalı. Aile evinden ilk çıkışımız üniversiteyi kazanmamızla oluyor. Farklı şehirlere gidiyoruz. Yeni insanlar, yeni bir hayat, hayatımızın bilinmezliklerle dolu olduğu bir döneme girmiş oluyoruz. Ve bazılarımız üniversiteye gittiklerinde aile evinde daha iyi hissettiklerini düşünüyorlar. Konfor alanlarını özlüyorlar. Ve yatay geçiş yaparak kendi şehirlerine gidiyorlar ya da üniversiteyi bırakıp aile evine geri dönüyorlar. Bazı insanları gerçekten bu kadar zorlayabilen bir süreç bu. Bazılarımız da ilk etapta orada tanıdık birisi olmadığı için genelde yurtlara gidiyoruz. İşte yurtlarda kalalım, biraz ortam oluşturalım, biraz şehri tanıyalım. Ondan sonra başka insanlarla bir eve çıkarız belki bir hayal ediyoruz. Ve bir süre yurt yaşantısına alıştıktan sonra diyoruz ki benim neden yurda giriş çıkış saatime birileri karışıyor ya da yemek yiyeceğim saati kim belirleyebilir ki benden başka diye düşünüp evlere geçiyoruz. Evde farklı sorumluluklar oluyor. Bazılarımız memnun kalıyor. Bazılarımız tekrar yurda dönmek istiyorlar. Çünkü o sorumluluk onlara fazla gelmiş oluyor gibi farklı insanların aynı olaya vermiş olduğu farklı tepkiler var. Yani bu özgürlük kavramıyla toplumsal baskının üzerimizden çekilmesi bazı kişilerin böyle yükümlülüklerini yerine getirmesine neden olabiliyor ama bazıları için ise bireysel kaotikleşmeyi beraberinde getirebilir. Herkesin sorumluluk alma motivasyonu ve gücü birbirinden farklı. Özgürlük kavramının getirilerini özgürlük paradoksu üzerinden de anlamaya çalışabiliriz. Barry Schwartz'un düşüncesine göre çok fazla seçenek ve özgürlük karar verme sürecinde insanı kaygıya ve kararsızlığa itebilir. Ben bu konuda Schwartz amcamıza çok fazla katılıyorum. Çünkü benim hayatta en hoşuma gitmeyen şeylerden bir tanesi karar vermek ve konu hiç fark etmez. Canım çikolata falan çektiği zaman süpermarketlerden ziyade çok daha kısıtlı çeşitliliğin bulunduğu böyle küçük marketlere, bakkallara falan gitmeye çalışıyorum. Çünkü böyle süpermarketlere gittiğimde böyle bakıyorum reyonlarca çikolata ve ben eyvah bir saatimi kaybettim nasıl karar vereceğim hangisini alacağımı canım hangisini çekiyor acaba falan diye böyle o krizler yani bu bir saatim gerçekten gidiyor. Sadece bir tane çikolata yemek için ki bu huyumu bildiğimden dolayı da kendime küçüklükten beri şey derim. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Ama asla uygulamaya geçemiyorum. Yani çikolata örneğini bir kenara bırakacak olursak sınırsız özgürlük kavramında da sınırsız seçeneğimiz olabileceği için bu insanlarda kaygı ve kararsızlığa yol açabilecektir. Peki bunun dışında sınırsız özgürlük verildiği zaman her insan aynı şekilde o sınırsız özgürlüğü kullanmaktan yana mı olur? Yoksa bazı insanlar bu özgürlüğe birazcık daha ket mi vurmaya çalışırlar? Bunu Martin Seligman'ın yapmış olduğu bir deneyle açıklamak istiyorum. Çok kısa bahsedeceğim bu deneyden size. Bu deneyde denek olarak köpekler kullanılmış. Çünkü bazı yasalar daha tam oluşmamış
oluşmadığı için insanlar bazı konularda çok daha özgürlerdi ve bu yüzden de hayvanların canları acıyacak mı, acımayacak mı diye hiç düşünmeden gayet cüretkar bir şekilde hayvanlar üzerinde deney yapabiliyorlardı. Bu deneyde 3 farklı grubumuz var. Birinci aşamada ilk gruptaki köpeklere elektroşok veriliyor ve elektroşoktan kurtulmaları engelleniyor. İkinci gruptaki köpeklere elektroşok veriliyor ve köpekler elektroşoktan istiyorlarsa kurtulabilirler ki savaş ya da kaç refleksi olacağı için kurtuluyorlar. Üçüncü gruptaki deneklere ise elektroşok falan verilmiyor. Bu ilk aşama. İkinci aşamada ise bu 3 gruba birden aynı şekilde elektroşok veriliyor. Birinci gruptaki köpekler, yani ilk aşamada elektroşok verilip kaçması engellenen köpekler, ikinci aşamada yine elektroşok verildiği zaman kaçamayacaklarını düşündükleri için kaçmaya çalışmıyorlar bile. Halbuki kurtulabilirlerdi. İkinci gruptaki köpekler, yani ilk aşamada elektroşok verilip kurtulmasına izin verilen köpekler, yine ikinci elektroşokta kurtuluyorlar, kaçıyorlar. Çünkü kaçabildiklerini biliyorlar. Üçüncü gruptaki köpekler, yani ilk aşamada elektroşok verilmemiş olan ama ikinci aşamada elektroşok verilmiş olan köpekler, elektroşok gördükleri anda kaçıyorlar. Bu deneye bakarak Seligman amcamız öğrenilmiş çaresizlik teorisini yazmış. Bu da demek oluyor ki bazı insanlar geçmiş deneyimlerinden dolayı sınırsız özgürlükleri olsa bile bunları kullanma konusunda çekimsel davranabilirler. Bunları bir kenara bırakıp sınırsız özgürlük kavramını irdelemeye devam ettiğimizde insanların kısıtlanmadan yaşamaları, insanların hayal gücünü çok daha geliştirebilecek konulardan bir tanesi. Bilim, sanat, teknoloji konusunda hiç kısıtlanmayan insanlardan çok daha yaratıcı, bizi şaşırtabilecek projeler görebiliriz. Tabii burada bizi şaşırtabilecek yaratıcı projeler derken Uras Kaygılaroğlu'nun desteğiyle de açılmış olan geçenlerde linçlenen o resim sergisinden bahsetmiyorum. O da tabii ki bizi şaşırttı ama başka bir anlamda şaşırttı. Yani insanlar yaratıcılıkla beraber kendini gerçekleştirme motivasyonuna ulaşabilirler. Çoğumuzun ismimiz ve soy ismimizden sonra öğrendiği ilk bilgi olan o Maslow'un piramidiyle bunu birazcık daha anlatabilirim. Maslow'un hiyerarşisine, o piramidine bakacak olduğumuz zaman alt adımlar hatırı sayılır şekilde tamamlanır ve sonrasında yaratıcılık ve kendini gerçekleştirme gelir. En son basamak diyor. Tabii Maslow amcamız buna çoğu insanın erişemeyeceği bir adım gözüyle bakıyor ama yine de Allah'tan umut kesilmez. Karşımıza şöyle bir insan gelmiş olsaydı, karnım boş ama olsun, ben kendime inanıyorum. Benim resim yeteneğim çok iyi. Ben o yüzden sabahtan akşama kadar resim çizmeye devam edeceğim. Çünkü benim asıl yaratıcılığım burada. Ben bu şekilde ancak kendimi gerçekleştirebileceğim bu dünyada diye bir insan gelse biz deriz ki dostum bir sakin ol. Yani bu kadar romantik düşünmene gerek yok. Bir iki tas çorba iç bakalım, bir kendine gel filan deriz. Yani Maslow o hiyerarşide evet adımların hepsi tam anlamıyla süper şekilde tamamlanmış olmayabilir. Bu tamam ama en azından hatırı sayılacak kadar bir tamamlanmış olsun ki insanlar bireysel olarak özgür hissedebilsinler. Ben yarın ne yiyeceğim acaba telaşı olmasın o insanlarda. Ki evet, ben kendim için ne yapabilirim? Ben kimim? Bu hayatı nasıl değiştirebilirim diye düşünme fırsatı bulsunlar. Tabii burada da bahsettiğimiz özgürlük insana çok tatlı gelen bir özgürlük. Fakat bunun sonucu olarak insanlar kontrollerini kaybedebilirler. Yani ya kendi doğrularına hiç uygun olmayan bir hayat yaşamaya başlarlar. Ya da tamam ya ben artık yaptım zaten her şeyi. Başka da yapacak bir şeyim de kalmadı. Ne yapayım, yatayım biraz. Biraz gezeleyim orada burada diye düşünüp öyle aylaklık edebilirler. Bu da insanların kendilerine bazen dışarıdan bakıp ben ne yapıyorum ya acaba diye düşünüp böyle kaygılanmalarına, streslenmelerine neden olabilir. Ayrıca insanlar özgürlük sonucunda toplumsal bağların gevşemesiyle kendilerini yalnız ve izole hissedebilirler. Bireysel özgürlük, ahlak kurallarının da bireyselleşmesine neden olacağı için etik ve ahlaki kurallar açısından bazı sıkıntılar, bazı belirsizlikler yaşanabilir. Peki sınırsız özgürlüğü ele almış olan insanlar toplumsal baskılar olmadan kendi kurallarını yaratabilirler mi? Yoksa ortaya bir kaos mu çıkar? Bu soruyu ilk duyduğum zaman Durkheim'in anomi kavramı aklıma geldi. Anomi, toplumsal normların, kuralların belirsizleştiği zamanlarda kişilerin yönsüzleşmesi ve kaos yaşaması anlamına gelir. Yani evet, toplum baskısı ortadan kalkarsa insanlar kendilerini çok daha özgür hissedip çok daha özgür yaşamaya başlayacaklardır. Fakat bu özgürlük uzun vadede düşünüldüğünde düzen eksikliğine ve buna bağlı olarak da toplumsal krizlere neden olabilir. Tabii ki kendi özgürlüklerini tamamen elde etmiş olan insanlar bir araya gelip küçük küçük topluluklar ya da gruplar oluşturarak o grubun, o topluluğun kurallarını yazıp
yazıp ona göre bir düzen belirlemeye çalışabilirler. Fakat şu an içinde yaşamış olduğumuz dünyada sınırları haritada belirlenmiş. Toplumun kendi kuralları ve hatta oranın yazılı olan yasaları olmasına rağmen bu kadar kaos yaşanırken, yani bilmiyorum, insanların o kendi aralarında oluşturduğu küçük gruplar, topluluklar bizi ne kadar tatmin eder, ne kadar güvenli hissederiz, o da tabii ki tartışmaya açık bir konu diyorum ve videoyu buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.